Bugün konunun devamını getireceğim. Farklı bir konuya değineceğim. Başka bir konuya. Bazı arkadaşlar uyardılar sağ olsunlar. Hmm, İnsanlarla da istişarede bulunuyoruz bu arada. Onlarla konuştuk. Oyuncularla konuştuk. Bunun ne gibi sonuçlar olabilir? Bunları değerlendirdik. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi dünkü videonun asıl amacı neydi? Bir çekiliş var. Bir hediye dağıtılıyor. Ancak bu dağıtılan hediyeler e, daha doğrusu hediyelerin ben adaletli olduğuna inanmıyorum. Böyle söyleyeyim size. Zaten kanıtlarımı da sundum. Elimdeki belgelerle geldim size. İnanmayanları da zaten kontrol edebilir. Belgelerle geldim. Kimseye de iftira attığımı düşünmüyorum. Çünkü hepsini teker teker inceledim. Yaklaşık söylemiştim dün 200 saat zamanım aldı. Belki 4 saat bilmiyorum. Dün sabaha kadar da uyumadım. Sırf bu konudan dolayı. Ortaya bir iddia attım. Bu iddiayı da belgelerle desteklemeye çalıştım. Ki zaten demoyla dün konuştum. Pazartesi bana herhangi bir cevap vereceklerini söylediler. Daha sonra işte dediğim gibi akşam içime bir kurt düştü. Tekrardan incelediğimde böyle bir sonuca vardım. Belgelerle de konuştum. Şimdi bugünkü konumuza gelelim. Uzatmadan. Şimdi buradan konuşacağım ben. Şimdi burada arkadaşlar var değil mi? Bu bizim ne? Genel sıralamamız. Yani buradaki en iyi, en güçlü oyuncular. Bu arkadaşlar. Maddi durumları iyi. Bu oyuna para harcıyorlar. Yüzlerce dolar, binlerce dolar belki de çok çok fazla para harcıyor. Yani bu listedeki baştan aşağı bütün arkadaşlardan bahsediyorum. Ha bazıları şu an harcamıyor ama geçmişte harcadı. Bu da şu an harcamayı reddediyor bazı arkadaşlar. Bunlarla ilgili de son zamanlardaki adalet, daha doğrusu oyunun tamamen paraya dönmesiyle ilgili olaraktan bazı tepkilerimiz oldu. Bazı arkadaşlarla Yakup abigil canlı yayın yaptılar. Orada seslerini duyurabildiler. Bazı insanlara, bazılarını duyuramadılar. Bununla ilgili de elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bunu da açık açık söyleyeyim yani. Neler yapabileceğimizi kendi aramızda istişare ediyoruz. Tabii ben konunun biraz daha dışındayım. Çok fazla para harcamadığım için onları biraz daha ön planda. Daha bilgililer, daha sakinler bana bakaraktan. Ben çok sakin bir insan değilim şahsen. Maalesef. Her neyse. Şimdi bu listedeki arkadaşlar bizim para yatırıyorlar, değil mi? Şimdi buradaki herhangi biri birinci veya yüzüncü veya da bu listede olmayan insanlar. Şimdi yeni şampiyonlarımız geldi. Titan geldi. Conan geldi. Conor geldi. İşte Valeria geldi. Sıralamaya takılmayın. Şimdi bu şampiyonların en az bir tanesini elde etmek 200 dolar. Şu anda söyleyeyim yani Valeria'yı şampiyonu elde etmek istiyorsanız 150 dolar harcamanız lazım. Valeria'yı almışken silahı da alayım derseniz yanında 200 dolar. Tabi bu Divine Set falan yapayım derken kat kat artıyor yani. Buradaki Rusya'daki arkadaşlar bunun miktarını çok çok daha iyi bilirler. Benim o kadar bilgim yok çünkü ben o kadar harcamıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Mesela örnek veriyorum ikinci sıradaki Rock e, Conan'ı almış. Bu arkadaş. Şimdi bu Conan'ı almak için veya Umpuka, PB, CFC, işte Dread falan almış hepsi veya Gökhan. Her neyse bu arkadaşlar almışlar. Bunlar belli bir miktar para harcadı bunun için. Ama ne hikmetse bir çekiliş yapıyorlar. Titan şampiyonu ve Conan şampiyonu aynı kullanıcıya çıkıyor. Şimdi buradaki sorun bu. Benim dün anlatmaya çalıştığım sorun bu. Umpuga, Puffy, Dredd, işte Bam Bam ve Savage, Danilo veya herhangi birisi. Herhangi birisi aramızdan herhangi biri. Biz bu şampiyonları alırken, biz derken ben arkadaşların adına konuşuyorum. Biz bu şampiyonları alırken 400-500 dolar para harcıyorsak eğer bu adama nasıl bir şansı var da iki tane şampiyon birden çıkabiliyor. Şimdi bu dünkü konunun ana başlığıydı. Değil mi? Bu dünkü konuştuğumuz konu buydu. Bugün konuşacağımız konu ise çok, çok başka bir konu. Şimdi bugünkü konuya çok fazla uzatmadan gelmek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Diyelim ki bunların arasında kim olsun? Yani hiç tanımadığım birisi diyeceğim. Bakıyorum. Hiçbirini tanımıyorum gerçi de. Mesela Alucard. Mobile Legends'ten geldi aklıma. Gördüm bu arkadaşı. Alucard. Mesela diyelim ki bu şampiyonu almadı. Dedi ki ben dedi çekilişe katılayım. Çekilişe katılmak istiyorum. Şimdi şöyle yapacağız.
Bu sayfadan çıkacağız. Evet. YouTube'a girelim. Şimdi bu şampiyonları kazanabilmek için ne yapmamız gerekiyordu? Bize bir soru sordular falan filan. Altına ne yazıyoruz? Bakın abi. Bu kazanan arkadaşlardan biri. Şöyle göstereyim. Yani insanlara hedef de göstermiyorum. Bilginiz olsun. Direkt tıklayınca zaten ilk yorum kazanan arkadaşlardan birinin şeyi çıkıyor. ID'si çıkıyor. Altında da benim ID'm çıkıyor. Gördünüz mü? Bakın. Cebrail. Benim ID'm de burada yazıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Biz buraya ID'lerimizi yazıyoruz. Siz de bu ID'lerden bir liste yaptınız. Şeffaf veya değil, adaletli veya değil. Hiç fark etmez. Biz burada kişisel bilgimizi paylaştık. Şimdi bunu herkes bir kabul etmesi lazım. Bu ID bizim kişisel bilgimiz. Yani bu her ID bir tane oyuncu demek. Demin bahsettim. Alucard denilen oyuncu veya Umpuka veya Pufi. Diyelim ki buraya bu arkadaşlar ID'lerini yazdılar. Mesela diyelim ki ID'lerini yazdılar. Ve bu adamların emin olun Umpuga'ya, Pufi'yi veyahut da o listedeki herhangi birine 50 tane 100 tane seven varsa 1000 tane düşmanı var o insanların. Değil mi? Doğru. Şimdi bu insanların hesaplarının çalınma ihtimali yüzde kaç? Ben size söyleyeyim %90. Çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Buradaki ID'yi kopyalıyorsunuz. Ondan sonra müşteri desteğe gidiyorsunuz. Diyorsunuz bu benim hesabım. Ben bu hesabı silmek istiyorum. Siliyorlar hesabı. Bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Zamanında ID'sini paylaşaraktan hesabı silinen bir sürü insan oldu. Bir sürü mağdur oldu. İnanmayan varsa da gitsin incelesin. Şimdi burada biz ID'mizi siz paylaştırıyorsunuz değil mi? Bakın siz yasa dışı bir iş yapıyorsunuz. Neden mi? Göstereceğim. Şimdi buradan geri geliyorum. Bir daha geri gel. Ne yazıyor? Gameloft.com Mark of Empires'a tıkladık buraya. Yapılan yasa dışı işi göstereceğim size. Buradan en alta gelin. Bakın buraya tıklıyoruz. Tamam mı? Bir de buraya tıklıyoruz. Aşağıya. Şimdi bu gösterdiğin şeyler ne diye soracak olursanız burada oyun içinde uymanız gereken kurallar. Sizin Gameloft'a karşı haklarınız. Onların size karşı olan hakları. Yapılan herhangi bir yanlış davranışta işte banlanma riskinizin olduğu falan filan. Şimdi size bir şey göstereceğim. Hep beraber bakalım. Evet, burası. Şimdi bu kaçıncı bölüm? 3, 4. bölümde. Şimdi Gameloft'un sayfasına girin. 4. bölüme gelin. Şimdi burada İngilizce bilen arkadaşlar var. Bilmeyen arkadaşlar var. Bu sebeple önce Türkçesini göstereceğim. Buradan bir çevirelim bunu. Türkçe'ye çevirdik. Ne diyor? Çevrim içi davranışlar. Bak ne diyor? Kullanıcı olarak hizmet yalnızca yasal amaçları için kullanmayı kabul edersiniz. Yasaklanan faaliyetler dışında şunlar yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir. Şimdi bu sayfa neydi? Kullanım şartları. Burası. Kaçıncı bölümdü? 3. sanal ögeler, çevrim içi davranış. Bu çevrim içi davranış dediği neydi? Demin size söyledim. Oyun içindeki siz online olduğunuz zamanki davranışlarınız bunlar. Uymanız gereken davranışlar. Buradan geliyoruz. 10. maddeye bakıyoruz. Ne diyor? Diğer kullanıcılardan şifre veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplamak, elde etmek, talep etmek veya yayınlamak. Gördünüz mü? Diğer kullanıcılardan. Diğer kullanıcı dediği biziz. Benim işte Pufi'dir, Umpuka'dır, Edze'dir, Yako'dur, herhangi birisi. AF'ye, AFYW. Bunlar yani diğer kullanıcı dedikleri bunlar. Ne diyor? Biz birbirimizden şifre veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplamak, elde etmek veya talep etmek, yayınlamak e, bunlar yasak. Oyun içinde bizim uymamız gereken kural bu. Bu ne demek? Diyor ki bak tanımlanabilir bilgi dediği nedir abi? Tanımlanabilir bilgi dediği neredeydi benim yerim demin? Tanımlanabilir bilgi işte burası. Bakın tanımlanabilir bilgi dediği yer burası. Gördünüz mü? Şimdi mouse kafayı yedi. Tekrardan yukarıya gelelim. Bunun İngilizcesini de göstereceğim şimdi. Bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum. Şimdi madem bu yasaksa eğer diğer tanımlanabilir bilgileri istemek, talep etmek, yayınlamak
Yasaksa eğer siz neden bizden kişisel bilgilerimizi talep ediyorsunuz? Neden? Ya biz bu çekilişi nasıl yapabiliriz ki o zaman? Ben senin ID'ni bilmeden nasıl yapabilirim ki? İste kullanıcı ismimi. Kullanıcı adımı iste. Yani kullanıcı adımı bulamıyor musun? Sizin log kayıtlarınızda yok mu benim kullanıcı adım? Oradan cebrail.tr yazdığınızda benim kullanıcı adıma ulaşamıyor musunuz? Veya Yako 2K3 yazdığınızda, Umpuga yazdığınızda, Pufi yazdığınızda siz benim kullanıcı adıma ulaşamıyor musunuz da benim ID'mi benden talep ediyorsunuz? Benim hesabım çalınırsa ne olacak? Hadi benim hesap çok öyle, çok bir pahalı bir hesap değil yani. Benim hesapta en değerli şey belki de YouTube'un bana verdiği, oyunun bana verdiği YouTube çerçevesi. Başka da bir şey yok yani. Öyle değerli bir hesabım yok. Olmadı da zaten. Ama diyelim ki ya hadi diyelim Umpuga'nın hesabı çalındı. Umpuga dedi ki ya burada bir çekiliş var dedi abi ya. Oyun birincisi adam. Ondan dolayı Umpuga'yı konuşuyorum. Kendisini tanımam. Dedi ki bir çekiliş varmış. Şans ya bir kere de ben deneyeyim dedi. Oldu ya. Parası var. Yapmaz ama diyelim ki adam yaptı yani. Mesela yaptı yani bu adam. Ve bu adamın hesabına ben Umpuga'ya düşmanım. Mesela. Onun krallığında oynuyorum. Ben ona düşmanım. Aldım ben onun hesabını. Müşteri desteğe de attım. Dedim ki bu benim hesabım. Bu hesabımın silinmesini istiyorum. Talep ediyorum. Belki Umpuka'nın başına gelmeyebilir. Çünkü onlar birebir %99 bilmiyorum sadece tahmin yürütüyorum. %99 oyun yöneticilerine veya oyundaki çalışanlara birebir ulaşabiliyorlar. Ancak listedeki diğer insanlar atıyorum herkes listede de olmayabilir. Ne kaleler var Atlantis'te? 10G, 15G, 20G kudreti olup 70K, 80K bonus çıkaran var. İnanmayın gitsin baksana Atlantis'e. Bir Atlantis de gelmez, 2 de gelmez, 3 de gelmez. 10 kere oynasın illaki birisi denk gelecek. Adam 20G. Geçen gün kim 37 level bir kaleydi. Benim videolarımda da var. Arkadaşın ismini bilmiyorum. Soru işaretiydi böyle. Şeyin Rock'un RVR zamanındaki aldığı şey gibi nickname gibi bir nickname vardı. Soru işareti böyle. Abi adamda 30 40K mıydı 50K mı ne silahları var adamın. Bu adam para basmış yani. Keşfini tamamlamış bu adam. Bu adamın keşfi yani tamamlamadıysa bile %60, %70'i bitmiş, %80'i bitmiş belki de. Bu adam yüzlerce binlerce dolar harcamış. Bu adamın hesabı diyelim ki o adam girdi dedi ki bir çekiliş varmış ben de katılayım ya. Herkes katılıyor arkadaşlar ve arkadaşlar dedi ki hadi ya biz de katılalım çekilişe. Katıldı. Ne olacak? Ne olacak? Şunu da şeyden İngilizceden çevireyim de. Bir saniye. Geri ala basalım. Evet. İngilizcesinde görebilirsiniz. Buradaki 10. madde söylemek istedim. Diyelim ki bu adam katıldı çekilişe ve bu adamın bir düşmanı var. Bu adamı sevmeyen birisi var. Çünkü bu oyunda insana dosttan çok düşmanımız var. Hepimizin öyle. Bir krallıkta sadece kaç tane 20 tane klan var diyelim. Yüzler tane oyuncudan 2000 oyuncu var. Örnek veriyorum. Veyahut da 20 değilse aktif 10 tane klan var. 100 tane oyuncudan 1000 kişi var. Seni seven kaç kişi? Ben söyleyeyim sana. 100 kişi. 100 kişi bile değil. Kendi klanında sadece muhatap olduğun o 25-30 kişi seviyor seni. Geri kalanlar senin kalkanını unut bakalım seviyorlar mı sevmiyorlar mı göreyim ben sana. Kaynağını bir günde çekiyorlar mı çekmiyorlar mı göreyim. İttifaktan çıkıp da kaç kere vurdular beni. Beni ittifaktan kovdular, vurdular. İttifaktan çıkıp vurdular. Başımıza geldi mi? Geldi bunlar. Yani yaşadık bunu. Adam yani bizi seven 20-30 kişi, 50 kişi. Geri kalan 950 kişiyi ne yapacağız? Adam o adamın veyahut da benim. Ben video çekiyorum. Beni sevmeyen bir sürü insan var. Dün de video çektim. Bazı insanların hoşuna gidiyor, bazı insanların gitmiyor. Yorumlarda görüyorum bazıları gelip bana sürekli laf ediyor. Yani yorumda nasıl söyleyeyim trollük yapıyor diye söyleyeyim size. Bu insanlar geliyor, gelip benim ID'mi alsa ve çalınsa benim ID'm. Ve de sildirseler benim hesabımı. Müşteri destekten bakın şunu söyleyeyim size. Eğer bu müşteri destekten olmaz işte bizim öyle bir şeyimiz yok ıvır zıvır diye herhangi bir cevap alırsam eğer size de şunu söyleyeyim. Emin olun o ID'yi alıp da hesap silebilecek yüzlerce oyuncu var. Bunlar sanıyor ki sadece tek bilgisayardan anlayan kendileri. Tek yazılımdan anlayan insanlar kendileri. Dünyada yüzlerce binlerce şey var. Ne şunun adı? Yazılımcı var. Hacker var. Hacker'ın birisi gelip benim hesabımı ele geçirebilir, çalabilir de. Sizin kayıtlarınızın çok ben güvenli olduğunu düşünmüyorum ki. Zaten siz oyuncuları umursasanız zaten benim ID'mi istemezsiniz. Bakın burada siz kendiniz diyorsunuz bak.
Burada burayı çok iyi okuyun. Bak böyle çiziyorum altını. Tamam mı? Demin Türkçesini yayınladım. Şimdi İngilizcesini gösteriyorum size. Diğer kullanıcılardan şifrelerini, kişisel bilgilerini istemek ve de yayınlamak yasaktır. Siz benim kişisel bilgimi benden istiyorsunuz. Tamam mı? Ben bunu bir tane hediye ediyorsunuz bana. Hediye olduğu için ben burayı yazıyorum. Çünkü oradaki 300 kişinin, yani yorum yapan 300 kişinin, 400 kişinin 300'ün 400'ün de bu şampiyon almaya şey yok, durumu yok. Bu adamlardan talep ediyorsunuz. Benim gibi oyunculardan talep ediyorsunuz. Biz oraya ID'mizi kopyalıyoruz. Yarın bir gün hesabım çalınca da bana bu maddeyi göstereceksiniz. Ya işte burada kişisel bilgilerinin korunması ile ilgili yayınladığımız metinde sizin işte şifrenizi ve password'unuzu, aynı şey gerçi de, şifrenizi ve kullanıcı bilgilerinizi yayınlamamanız gerektiğini biz söyledik. Bunu biz size bildirdik. Bu metni koyacaklar bizim önümüze. Yarın bir gün ben bunları dava edersem, mahkemeye gidersem bana bu maddeyi gösterecekler. İlk gösterecekleri madde bu. Ben size söyleyeyim. Hesabınızın çalınma ihtimali var. Dikkat edin. Biz oyuncuyuz. Zaten bizi umursamıyorlar. Tamam mı? Bizi sevmiyorlar zaten. İsteklerimizin hiçbirini yere getirmiyorlar. Tek umursadıkları bol bol para harcayan oyuncu. En sevdikleri oyuncu. Yani bu artık şeye döndü ya, bu oyunu sadece belli başlı zengin oyuncuların yönettiğine inanmaya başladım ben. Böyle bir algı oluştu bende. Bazı çünkü sadece onlarla muhatap oluyorlar. Cebrail'le kimse muhatap olmuyor. Cebrail'in kitlesi düşük. Az 250 kişi mi ne takip ediyor beni? Benim kitlem düşük. Ben para yatırmıyorum. Ben para yatırmıyorum. Yatırmadığım için beni umursamıyorlar. Ve ben içerik üretmeme rağmen beni umursamıyorlar. Emin olun, siz herhangi birisini hiç umrunda bile değil yani. Tek umursadıkları şey para yatır, para yatır, para yatır. Al sana para yatır. Aranızda avukat varsa bir kişi bana açıklasın. Şu metne dayanaraktan, bu metnin dayanaraktan, tamam mı? Bunun bizden istedikleri bu kimlik bilgileri, şifreler veyahut da dediğim gibi demin kullanıcı ID'leri ile ilgili benim hukuki bir sorumluluğum var mı? Ben bu adamlara yazıyorum. Benden talep ediyorlar. Tamam, diyor ki ID'nizi yazın diyor. Biz de bu ID'lerimizi yazıyoruz. Bunları gönderiyoruz. Ve yarın bir gün benim hesabım çalınırsa eğer, bunun tek sorumlusu Gameloft'tur. Buradan da bunu söylüyorum. Gameloft artık Mark of Empires ekibi midir? Kimdir? Kimse sorumlu odur yani. Ben söyleyeyim size. Sorumlu ben değilim. Onu söylüyorum. Bana bu metinle gelmeyin. Bana bu metini göstererekten siz işte yayınlamamanız gerekiyordu bilmem. O zaman çekiliş yapma. Bitti. Çekiliş yapma o zaman. Yayınlamamam gerekiyorsa eğer, böyle bir madde varsa eğer, bana ben, e, böyle bir madde varsa eğer, çekiliş yapma. Bana oyuncuları bu tahrik, anladınız mı? Tahrik. Beni tahrik ediyorsunuz benim ID'mi vermek için. Çünkü ben o şampiyonu istiyorum yani, alamayacağım o şampiyonu. 100 dolar benim için büyük para. Ama bazı oyuncular için değil. Orası çok ayrı bir konu. Benim için büyük bir para ve ben görüyorum, diyorum ki ne kadar güzel. Etkinlik yapıyorlar, işte çekiliş yapıyorlar. Ya bana çıkarsa, işte 1000 kişi yorum yapsa binde bir şansım var. Ya belli mi olur? İşte 50 kişiye hediye dağıtıyorlar. 1000 kişi 1000 kişi var. Ne yapıyor oran? %5 benim şansım var. Ya çıkarsa? Titan'da kaç kişi şey yaptı? 400 bine yorum vardı. 51, 54, 55 de ona. 55 tane şey vardı. Çıkma oranı çok yüksek. Çok çok yüksek. Ne yapıyor? Eee 40 kişiden %10 kusur, hatta %10'dan bile fazla şeyiniz vardı. Şansınız vardı. Şu an kafadan hesap yapıyorum. %, %10'dan fazla şansınız vardı veya belki de biraz daha düşük, bilmiyorum tam olarak. %8 mi yapıyor, ne yapıyor tam olarak emin değilim. 400 yorumdan büyük bir oran. Çıkabilir yani bu. Ama bir şampiyonun, iki şampiyonun iki tane oyuncuya çıkma ihtimali çok düşük. Ben size bunu da söyleyeyim. İki şampiyonun iki tane oyuncuya çıkma olasılığı çok çok düşük. Bizi kandırmaktan vazgeçin. Eğer çekiliş yapacaksanız eğer, bakın ben size tavsiye veririm. Yapacaksanız eğer, deyin ki YouTube'a, bize şeyi paylaşın. Neydi, aklıma gelmedi şunun adı. Zaten bu YouTube'dan çekiliş olmaz. Ben size onu söyleyeyim de öncelikle. Ya insanların Instagram adresini isteyin. Onlarla iletişime geçin. Onlar size özelden versin şeyi, ID'lerini. Ya Facebook'tan yapın.
Discord'dan yapın. Deyin ki böyle böyle bir etkinlik yapıyoruz. Buraya yorum yapan, atıyorum işte yoruma kalp koyan herkesin listeye alacağız. O listeden çekiliş yapacağız. Bu çekilişten de çıkanlara özelden iletişim kuracağız. Çok mu zor? Değil. Ben söyleyeyim size, yüzlerce, binlerce kişi zaten bu şekilde yapıyor bunu. Canlı yayında çark çeviriyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Öğrenin bunları. Geliştirin kendinizi. Siz kendiniz sadece yeni paket nasıl çıkartabilirim? Yeni şampiyon ne olsun? Conan mı olsun? Valeria mı? Bana ne Conan'dan, Valeria'dan? Bana vereceksen bedava ödül ver. Vermeyeceksen Conan'ı, Valeria'yı bana önüme sunup 200 dolar, 300 dolar para isteme benden. Ya hediye, ya hiç çekiliş yapma, ya da yapacaksan adam gibi yap. Düzgün yap yani bunu. Yapamıyorsunuz ki. Çekiliş de yapamıyorsunuz abi. Tek derdiniz yani ya biz çok yoğunuz da Unreal 5 güncellemesi işte bizi çok... Abi geçmeseydiniz o zaman diyeceğim yani. Bu oyuncuların suçu değil ki. Bu benim sorunum değil ki. Ben günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için bu oyuna giriyorum. Bu oyuna girdiğim zaman da bu oyundan keyif almak istiyorum. Ben bu oyuna emeklerimi harcıyorum. Demin ki saydığım arkadaşlar. Birinciden dedim ya, örneğim sürekli birinci olacak. Birinciden örnek veriyorum. Umpuga. Bu adam bu oyuna emeğini veriyor, zamanını veriyor, parasını veriyor. Adam bütün hayatı bu oyun. Bütün hayatı bu oyun olmasa zaten bu adam birinci olmaz. Ben size açık açık söyleyeyim. Veya Puffy harcadığı binlerce dolar. Yüzlerce demiyorum artık. Rock, Tianya, hepsini binlerce dolar para harcıyor bu insanlar. Emeğini veriyor. Niye veriyor? Ya gireyim, savaşayım, işte vurayım, kırayım. İşte ben liderim. İnsanlar bana güveniyor. İşte ben yapabilirim, edebilirim. Savaşalım. İnsanlarla beraber arkadaşlarımız var, samimi arkadaşlarımız. 7/24 konuştuğumuz insanlar var yani. Gece saat kaç olursa olsun. Yapmayın yani, gözünü seveyim. Bu nedir ya? Benden kişisel bilgimi istiyorsun. Ondan sonra ben sizin kişisel bu kullanıcı sözleşmesi mi ne artık bilmiyorum artık bunun koyduğunuz kurallar, oyun içi kurallar, evet, daha düzgün oldu bu. Oyun içi kuralları bir okuyorum. Burada diyorsunuz ki bana kişisel bilginizi paylaşmayın. Benden kişisel bilgimi neden talep ediyorsunuz o zaman? Ben bunu paylaşmayacaksam. Niye istiyorsun abi benden? İsteme benden o zaman. Neyse, söylemek istediğim buydu. Siz burada paylaşıyorsunuz dediğim gibi. Ben de paylaşıyorum. Demin gördünüz. Bu saatten sonra o yorumlardaki bütün arkadaşlara da söylüyorum. Buradan bazılarına ulaşır veya ulaşmaz bilmiyorum. Bu arkadaşlara hesabının başına herhangi bir şey gelirse bütün sorumlusu Gameloft'tur. Bu maddeyi öne sürerekten, tamam mı? Bu maddeyi öne sürerekten dava açabilirsiniz. Ben size söyleyeyim. Çünkü onlar talep ediyor. Biz talep etmiyoruz. Biz talep etmiyoruz. Çekiliş yapacaklarsa her gitsinler Discord'da yapsınlar. Kalp koyanlara çekiliş alacağız. İşte çıkanların ismini yayınlayacağız. Ondan sonra onlarla özelden iletişime geçeceğiz diye. Çekiliş böyle yapılır. Diğer türlü buraya ID'nizi yazın olmaz. ID'yi kopyalayıp gidecek, silecek adam ya. Ya niye sildirtiyorum ki ben hesabı? Ben 3 yıldır bu oyunu oynuyorum ya. Ne oyuncular var? 8 yıl, 9 yıldır bu oyunu oynayan, aynı kalede oynayan adam var. 9 yıl diyorum. 9 yıl. 9 yıllık emek. Ama onların emeği sizin, tamam mı? 100 dolar kadar gözünüzde değeri yok. 100 dolar kadar gözünüzde değeri yok. Sürekli her gün, her ay 2 tane 3 tane yeni bir şey getirmenizden belli zaten bu. Birazcık bizlere değer verseydiniz, tamam mı? Birazcık değer verseydiniz benim oyundaki kendi krallığımdan bahsediyorum. Kendi krallığımdaki o balina oyuncularla, yani çok para harcayan oyuncularla aramdaki bonus farkı 150k olmazdı. 150k bonus farkı var aramızda. Sizin tek umursadığınız para. Size öyle söyleyeyim. Hiçbirimizi umursamıyorlar. Yani yok biz oyunla işte ben onunla iletişime geçiyorum, bununla iletişim. Yalan söylemeyin kendinize. Kimse kendini kandırmasın. Hiçbiriniz kendinizi kandırmayın. Hepinizin kişisel bilgileri tehlikede. Bu kadarını söyleyeyim size. 2 tane şampiyon veriyorlar adama. Ya Egor 500 dolar harcıyor. 2 tane şampiyon alıyor. Cebinden para gidiyor adamın. Belki de o onun, yani o onun belki ihtiyacı değildir, yani şeyi yoktur. Ne de aklıma gelmedi şunun da parası vardır belki adamın, ama o 500 dolar 500 euro başka bir yere harcayabilir yani. Sırf bu oyunu sevdiği için, arkadaşları olduğu için bu oyuna para yatırıyor veyahut da bir başka birisi para yatırıyor, ama ne hikmetse bir tane oyuncuya 2 tane şampiyon bedava veriliyor.
Alttaki listelere de iyi bakın. Alttaki paylaştığım listelere de iyi bakın. Bir tane oyuncuya 3 çekilişin 4 çekiliş yapmışlar şimdiye kadar toplamda. 3 tane çekilişte kıyafet çıkıyor bedava. O kıyafetleri daha sonra 100 dolara satacaklar. Bunu nereden biliyorum? Size şöyle bir örnek vereyim. Titan geldi. Titan'ın kıyafeti geldi. Kıyafetleri geldi, setleri geldi. Başlığı kaç paradan sattılar? 100 dolar. Asayı kaç dolardan sattılar? 100 dolar. Biz o asayı 10 dolar mı 20 dolar mı öyle bir şey aldık yani bilmiyorum. Etkinlik zamanında. Başlığı bedavaya aldık. Sonradan getirecekler size 100 dolardan satacaklar. O asanın değeri o zaman 10 dolar değil 20 dolar değil veyahut da bedava değil. Başlığı ben bedava aldım ama onun değeri bedava değil. Onun değeri bedava olsaydı herkese bedava dağıtırlardı veyahut da etkinlik yaparlardı. O başlığın değeri demek ki 100 dolar. Benim üzerimdeki Titan setinin o zaman toplam değeri 300 dolar. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Hepinizinki öyle. Hepimizinki öyle. Hepimizin Titan setimiz var. Veya Valerian'ın kılıcı var. Yarın bir gün Valerian'ın kılıcını getirecekler 100 dolar. Getirecekler bu çünkü başka yapacakları bir şey yok. Tek yaptıkları bu. Bunu getirecekler çünkü alamayan oyuncular olacak. Ya ben kaçırdım, etkinliği kaçırdım. Savage ile Danilo'nun hesabı banla. Örnek veriyorum onlar gelecek. Diyecekler ki ya biz almadık. Bunu 300 dolarlık kılıçlara veya kıyafetlere hepsini bir tane oyuncu bedava veriyoruz. Kim bu oyuncu? Bana bu oyuncuların ID'lerini kopyalayıp hesaplarının nicklerini verin. Ya bana dediğim ben herkesin adını konuşuyorum. Yoksa ben kendim Cebrail tek kişi ben hiç kimseyim. Ben şu anda oyundaki oynayan bütün arkadaşlar adına konuşuyorum. Tamam mı? Bize bu oyuncuların özellikle o 3 tane kıyafet çıkan son 2 Valere çekilişindeki o 3 tane hediye 3 oyuncu, 2 hediyeyi de kazanan 3 oyuncu artı Titan şampiyonluğu ve de Conan şampiyonluğunu kazanan H1C4 müydü? Galiba öyle bir şey tam hatırlamıyorum nick şeyini, ID'sini. O oyuncuların kim olduğunu bize açıklayacaksınız. Açıklamanız gerekiyor. Çünkü siz bize bunu borçlusunuz. Biz bu oyuna zamanımızı veriyoruz, emeğimizi veriyoruz, paramızı veriyoruz. Çoluğumuzda çocuğumuza harcamamız gereken parayı veriyoruz bu oyuna. Çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize ayırmamız gereken vakti bu oyuna ayırıyoruz biz. Bu nedenle siz de bunu yapmak zorundasınız. Bakın yapar mısınız lütfen demiyorum. Yapmak zorundasınız. Şuna bak abi. Bak. Herkesin burada ID'leri de açık. Size söyleyeyim böyle. Bak bir sürü hesap. Bir sürü hesap. Herkesin ID'si de açık burada. Yani dediğim gibi Mark of Empires tarafından bir cevap bekliyorum. Ama bana cevap verirken de mümkünse Discord'dan etiket atıp cevap vermeyin bana. İstemiyorum o şekilde. Verecekseniz adam akıllı mesaj atın. Ondan sonra mesajları kaydırıp duruyorum. Ne yazdığınız görünmüyor. Nerede etiket attığınız belli değil. Vereceksiniz cevabı insan gibi. Ya benimle iletişime geçin ya da gidin Yako ile iletişime geçin. Ki bu konuyu dillendirecekler de insanlar. Ben size söyleyeyim bu konu dillendirecek. Herkes bu konunun üzerine gidecek. Tüm oyuncular da gitmeli. Hepiniz de gitmelisiniz. Ben size söylüyorum. Herkes bu iki konunun birincisi çekiliş konusu. Bu oyuncu birkaç oyuncu nasıl bu kadar ödül kazanabiliyor? Birkaç tane ödül kazanabiliyor. İkincisi ve en önemli konu kişisel bilgilerimiz neden ulu orta yerde? Bize bunun cevabını vermek zorundalar. Şimdi çok konuyu uzattım. 30 dakika oldu neredeyse. Kusuruma da bakmayın. Dediğim gibi şu maddeyi iyi okuyun. Başka da bir şey demiyorum. Kişisel bilgileriniz, kişisel bilgilerinizi yaymak yasak. Ancak sizden kişisel bilgilerinizi yaymanızı talep ediyorlar. Her şey oyun değil. Her şey oyun değil. Cebrail bir kişi ama hep birlikte olursak bazı şeyleri halledebiliriz. Bazı şeyleri halledebiliriz. Hepinizin aklında bulunsun. 2 gündür uzun uzun video dağıtıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü bu konulara değinmek istedim. Bunlar çok ciddi, önemli konular. Haksızlık var, adaletsizlik var ve yasa dışı bir iş var burada. Bu nedenle gerek desteğinizi de bekliyorum. Yani bu illa yorum yapın, beğenin demeyeceğim size. Sadece Cebrail veyahut da siz kendiniz söyleyin, anladınız mı? Benim söylemenize gerek yok, adımı kullanmanıza bile gerek yok. Ya bizim kişisel bilgilerimiz neden burada? Neden çekiliş şeffaf olmadı? Neden oyuncular kazandı? Bunları sorun. İnsanlar korkuyor. Discord'da ben banlanırsam. Lan banlarlarsa banlasınlar. Yeni hesap açarız bir daha gireriz oraya. Çok mu zor?
Hesabımı silerlerse silsinler benim hesabımı, yani silebilirler, sorun yok. İstedikleri kadar silsinler diyorum ya, tek değerli şey bana verdikleri YouTube başlığı, başka da bir şey yok. Gider bir tane de şey açarım, kale açarım çok canım sıkılırsa. Veyahut da giderim başka oyun oynarım, onun videosunu çekerim. Herkese iyi akşamlar.